Numerolojinin ilahi sistemi, kainatın yasalarını, evrenin gizemlerini anlamanın bir enstrümanı olduğu kadar ruh ve kişiliğiniz ve hayatınızla ilgili daha pek çok şey hakkındaki tüm bilgileri açığa çıkardığından önceki bölümlerde bahsetmiştik. Bu bölümde numerolojinin geçmişini, nereden geldiğine dair kaynağını ve nasıl ortaya çıktığını ve çıktığında ise beraberinde hangi ekolleri başka bir deyişle sistemleri getirdiğini irdeleyelim. Numerolojinin kökenleri binlerce yıl öncesine uygarlıkların doğuşuna kadar uzanır. Numeroloji kavramının eski çağlarda uygulandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Mayalardan İnkalara, Mu uygarlığından Sümerlere, eski Mısır'dan Çin, Japonya'ya kadar uzanan tüm felsefelere dayanmaktadır. Sayılar bilimi, ilahi güçler bilimi anlayışını benimsediğinden sayılar ile ilahi olan arasında mistik bir ilişki olduğuna inanılıyordu. Kadim bilge insanlar mistik ve okült öğretilerine göre tek bir alemin parçası olan yer ile gök arasında bir fark görmüyorlardı. Bilgiyi Tanrı'dan aldıkları inancını taşıyor, sayıların kökeninin Tanrı'dan evrene inen bir kuvvet olduğunu düşünüyorlardı. O nedenle bir olan insan, sıfır olan ise onlar için yaradandı. Dolayısıyla İnka numerolojisi 10 tabanlı bir sisteme dayalı, Mu uygarlığı 64 sayıya tekrar toplamında 10 tabanlı bir sisteme dayalı ve Mayalar ise 20 sayıya dayalı, yanında sıfır olan bir 2 ile birlikte ilahi ile olan ilişkiyi temsil eden 20 sayıya dayalı bir nümerik sistem kullanmışlardır. İlk Mu kıtasındaki tabletler üzerinde keşfedilmiştir bu rakamlar. Temelinde numerolojinin temel taşları olduğu kuşkusuz. Sıfır için bir sembol içeren sayısal bir sistem kullanmaları da aslında yer ile gök bağlantısı, sayıların ilahi olanla arasındaki mistik ilişkiyi de doğrulayan en güzel kanıt olsa gerek. Gerçek mükemmelliğin ve düzenin sayılardan kaynaklı olduğunu fark ederek gökyüzündeki ve yeryüzündeki her şey arasındaki mükemmel bağın bilinci ve inancıyla sayıların çok önemli olduğunu kabul etmiş, uygarlıklarını, medeniyetlerini şekillendirmişler. Numerolojiyi binlerce yıl kullanan sayıların mutlak ustaları, onların gizli anlamlarını insan, yaşam, zaman ve yeryüzüne uygulayarak mükemmel inşalar yapmışlar. Zahiri ya da batıni, tarih boyunca gizli veya değil tüm bilgileri aktarmak, yeryüzünü, etrafımızdaki dünyayı şekillendirmek için sembollere, yani numeroloji, sayı ve harflerin diline başvurmuşlardır. İlim adeta geçmişten şimdiye sırlar köprüsü oluşturan yapılara, efsanelere, kutsal metinlere ve menkıbelere işlenmiştir adeta. Eski uygarlıkların gözden kaçırılmayacak ortak noktası sayıların bağlantılı olduğu tüm alanlarla ilgili olmaları ve yeryüzüne Tanrı'dan gelen okült sayı ilmini soyut ve somut bir şekilde icra etmeleridir. Kadim insanlar evrenin sırlarını ezoterik olarak sayılar aracılığıyla kodlamışlar. Biz de bunlara şahitlik ediyoruz. Mısır, Göbekli Tepe, Stonehenge, tapınaklar, piramitler, medeniyetlerin hepsi güneş ve ayın dünyaya göre konumlarını, yaz ve kış gün dönümlerini, güneşin ve ayın tutulmaları, ilkbahar ve sonbahar ekinokslarını tahmin etmek üzere olan sayıların işlevselliğini ve bu çerçevede inşa edildiğini hepimiz artık biliyoruz. Mısırlılar sadece piramitleri pi sayısının matematiksel becerilerine göre inşa etmemiş, aynı zamanda farklı bakış sunmakla kalmayıp piramitlerin, numerolojinin ve diğer tüm bilimlerin merkez üssü olduğunu dünyaya göstermişlerdir. Keza gezegenlerin döngüleri eşliğinde ay, gün, yıl bilgileri bugün hala kullandığımız takvim en uzak çağlardan eski krallık döneminin mucit Mısırlıları tarafından günümüze aktarılmıştır. Yine sayılar ve harfler. Numeroloji, mistik, okült, sayı bilim, çağlar boyu binlerce yıldır yeryüzünde dünyadaki kültürler tarafından takip edilen ve kullanılan eski bir uygulamadır. Öyleyse farklı kültürlerin numeroloji geleneklerinin keşif yolculuğuna hoş geldiniz.
Tarih boyunca medeniyetler, uygarlıklar, toplumlar kendilerine özgü inanç ve gelenekleri doğrultusunda sayıların gizemli derinliklerine inmek gereği duymuş. Numeroloji, harflerin sayısal değerlerini belirlemek için çeşitli hesaplama yöntemleri kullanır. Ancak ilim, onları yöneten kültürlere ve kökenlere göre değişiklikler gösterir. Tüm numerolojinin temeli olarak kabul edilen hurufilik ile başlayalım. Adını Arapça huruf, Türkçe harfler kelimesinden alan hurufilik, kutsal metinlerde harf ve sayıların da kutsal sayılarak çeşitli anlamlar verilmesi, yani ebced değerleri üzerinden Allah'a mahsus olan bazı sırların bu harflerde gizlendiği düşünülen bir kavrayışı temsil ediyor. Batınilik olarak da tanımlanıyor ayrıca. İran Timur Saltanatı döneminde 14. yüzyılda Fazlullah Hurufi'nin sistemleştirdiği harflerin sırlarına dair felsefi ve mistik bir düşünce akımıdır. Hallacı Mansur, İbn Arabi, İbn Haldun önemli isimler arasındadır. Başlangıçta Timurlu devlet egemenliğinde olan tarihi Azerbaycan ve İran sınırları içinde gelişen hurufilik, Horasan, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlarda da varlık gösteren etkin bir inanç akımıydı. Hurufilik ilk dönüm noktasını başta kurucusu Fazlullah Hurufi'nin Timur'un emriyle idam edilmesi sonucunda Timurlu Devleti'nin egemen olduğu topraklarda Hurufilere yönelik baskılar artar. Bu baskılar da aynı şekilde Karakoyunlu döneminde de devam eder. Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'ın Hurufilerle yakınlaştığı da ayrıca bilinmektedir. Bu dönem noktasının ardından Anadolu ve Balkanlara kaçan Hurufiler, Fatih Sultan Mehmet'in ilk saltanatı döneminde başkent Edirne'de maruz kaldıkları olaylarla çok önemli dönüm noktası olarak kabul edilmiştir tarihçiler tarafından. Hurufiler Anadolu'ya sürülünce Fatih Sultan Mehmet'i sayılar ve harflerin gizemiyle etkilemeyi başarmışlar. Genç padişahın Acem ülkesinden geldiği söylenen hurufi bir dervişi sarayında ağırlaması, onun fikirlerini dinlemesi, önemsemesi, elbette ki o dönemin muhafazakarlarının bu ilgiden rahatsız olduğu şeklinde anlatılmaktadır. Anadolu ve Balkanlar deneyiminde sert bir kırılma noktası olan Edirne vakası ile birlikte hurufilik, Osmanlı toprakları içinde de ilk dramatik tecrübesini yaşamıştır. Hurufiliğin yayılmasıyla Araplar, Mısır'da Kıptiler, Babil'de Keldaniler bu ilimle uğraşmış, Hint, Yunan derken tüm dünyaya yayılmış. Araplarda numerolojiye baktığımızda Arap alfabesi çok önceden 22 harften oluşmakta olduğunu görürüz. Harflere nümerik değerler vererek yapılan çalışmalar İslam numerolojisinde ebced hesabı veya cifir ilmi olarak bilinir. Çin daha çok Yin-Yang felsefesiyle haşır neşir olurken Japon numerolojisi ise Çin kaynaklı bir numerolojik sistemi kullanır. Antik Mısır'a uzandığımızda daha çok sayıların sembolik anlamlarının mitoloji üzerinden anlatıldığına şahitlik ederiz. Yunanlılar ise geometrik şekiller üzerinden sayılara anlam atfetmişler ve bunları ilişkilendirerek gelecekteki olayları tahmin etmek üzere numeroloji ilmini kullanmışlar. Elbette numeroloji birçok sisteme bölünmüş. Ancak 3 sistem popülerliğini son derece koruyor. Hurufilikten sonra numerolojinin en eski diğer yöntemleri ise Keldani numerolojisi, Kabala numerolojisi ve Pisagor numerolojisi olmak üzere 3'e ayrılır. Keldani numerolojisinin izi eski Mısır ve Babil uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Sümerliler 6000 yıl önce Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında uygarlığın doğum yerlerinden biri olarak kabul edilen Mezopotamya'nın güneyine gelip yerleşmişlerdir. Mezopotamya'da ortaya çıkmış ilim Babil, Asurlara yayılmış. Sümerler sayı ilmini ustaca kullananlardandı. Sayılarla ezoterik gözlemlerini aktaran Sümer ve sonrasında Babil, Keldaniler gezegenlere, yıldızlara, tanrılara, bitkilere, değerli nesnelere, hatta metallere dahi her şeye sayısal değerler atamışlar. O dönemlerden kalma tabletlerde sıkça mistik sayılara rastlanıyor.
Fırat ve Dicle nehirlerinin getirdiği balçık yazı malzemesi olarak kullanılmış. Bağdat yakınlarında yapılan kazılarda ise bulunan tabletlerin yine çoğu matematik ile ilgiliydi. Çakıl taşları, çeltikler, sürüler gibi somut şeyler üzerinden sayısal değerlendirmeye girişmişken bu amaçlar ve araçlar somutlaşıp yetkinleşmiş ve simgelere objektif sayı değerleri yüklenmeye başlamış. Keldani ve Babillerin yeni doğmuş olan Sümer yazı sistemini miras alarak faiz ödemeleri, kredi ve mevduatları kaydetmek için kullandıkları bilgisi açığa çıkmış. Muhasebenin yazma biçimlerinden önce gelerek en eski meslek olarak da tarihte görülmesini açıklıyor olsa gerek. Alışveriş hesapları, makbuzların yazılması ise diğerleri. Yüzyıllar boyunca kil tabletler sayısal değerleri toplamak ve hesap tutmak için kullanılmış. Her uygarlık sayıları gösteren kendi işaretlerine sahip. Sümerler çeşitli şekillerdeki kertikleri, İnkalar renkli düğümleri, Çinliler çeşitli çizgileri olan imleri ve abaküsü, Firavun uygarlığı resimleri, Girit ve Hitit krallıkları hieroglif sayısal gösterimleri, Fenikeliler ve Romalılar ise ilkel sayı formlarını kullanmaktaydılar. Kabala numerolojisi. Babil'de esaret dönemi sırasında Keldani öğretilerini kendi Yahudi geleneklerine etkileşiminden doğararak ortaya çıkardıkları bir sistemdir. Yahudi sistemi Kabala, İncil'in şifrelerini okumak, Tevrat'ın gizli anlamlarına erişmek ve incelemek için bu kutsal yazıların mistik sayısal gizli güçlere dayanan bir yorum olarak gelişen kadim geometriya sistemiyle başlar. Geometriya, harflere nümerik değerler verilerek harflerle sayıların ilişkilendirilmesi alanında kabul edilen bir yorumlama metodudur. İbrani alfabesindeki kutsal alfabe olarak görülen kabalistlere göre 22 harf diziye göre sınıflandırılır. 22 harf 22 yolu temsil eder ve bilgeliğin insana kademe kademe indiğini temsil eder aynı zamanda. Kabala'nın başlıca ilkelerinden biri de işte ruhsal bilgeliğin 10 sayı ve 22 harften oluşan 32 yoldan elde edildiği kavramıdır. 22 harfin bilgeliğin insana kademe kademe indiğinden bahsetmiştik. İnsanın da 32 yoldan bilgeliğin kaynağına adım adım geçerek tırmanabileceğini söyler. Kabalizm etkileri tasavvufta ilk defa Hakim Tırmızı aracılığıyla girmiştir. Munzam olan 10 adet adedi asliye ile birlikte toplam 32 adetten bahseder ve der ki Allah bütün alemleri bu 32 harf ve adetten yaratmıştır. Ve son olarak Pisagor numerolojisi. Yunan filozof Pisagor, Mısır'a yaptığı yolculukta sayılara dair kutsal bilgiler öğrenmiş, ileri matematik, geometri ve hatta her şeyin kendi sayılarına göre titreştiğini ve gezegenlerin bile kendi frekanslara göre titreştiğini öğrenerek müziğin gelişmesine çok büyük katkıda bulunmuş. Genel olarak hepsi kapsamlı ve benzersiz bilgiler sağlasa da Pisagor'un daha tutarlı bir sistem geliştirdiği düşünüldüğünden en bilinen ve en yaygın olanı Pisagor modern numeroloji veya Batı numerolojisi olarak bilinir. Pisagor'un günümüz modern numerolojisinin gelişiminde önemli bir rol oynadığına inanılıyor. Hatta Pisagor teoreminden öte modern numerolojinin de babası olarak anılır. Saf matematikçi, sayılara özel bir anlam ve yorum katarak bu sonsuz bilimin insan varlığına olan etkilerini anlayan nadir kişilerdendi. Rakamların daha büyük gerçekliğe sahip olduklarına inanıyordu. Pisagor, dünyanın sayıların gücü üzerine inşa edildiğine ve her şeyin sayısal forma, genellikle tek rakamlarla çevrilebileceğine inanıyordu. Sayılarla ilgili büyüleyici gerçekleri keşfettikten sonra herkesin bu ilmi kullanabilmesi için pratik bir şekilde rakamları harfler ile sınıflandırarak düzenledi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.